27. sözün zeyli, sahabeler hakkındadır. Mevlana Camii'nin dediği gibi derim: Ya Resulallah, çi başet çun segi ashab-ı kef, dâhili cennet şevem der zümre-i ashab-ı tu, o revet der cennet men der cehennem key revast, o segi ashab-ı kef men segi ashab-ı tu. Bismihi subhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum ila ahiri ayet. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki, bid'aların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım süleha, sahabe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatları nedir? El cevap: Enbiya'dan sonra nevi beşerin en efdali sahabe olduğu, ehli sünnet ve cemaatin icmağı bir hüccet-i katıadır ki, o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iye hakkındadır. Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh, racihe tereccüh edebilir. Yoksa Sure-i Fetih'in ahirinde sitayişkârâne tavsifat-ı Rabbaniye'ye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medhü senasına mazhar olan sahabelere fazileti külliye noktayı nazarında yetişilemez. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik 3 sebebi tazammun eden 3 hikmeti beyan edeceğiz. 1. hikmet: Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyri sülûke mukabil, hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Malumdur ki, inikas ve tebaiyyetle, o nur-u azam-ı nübüvvetle beraber, en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki, bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyeti ile öyle bir mevkiye çıkar ki, bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki, en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin Suyuti gibi, uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan veliler, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile yakazaten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar, yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti, nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam nuruyla, yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı görmeleri, velayet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam nuruyla sohbettir. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velayet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam cihetindedir. Nübüvvet itibariyle değil. Madem öyledir, nübüvvet derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksek ise, o iki sohbet de o derece tefavüt etmek lazım gelir. Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğu bununla anlaşılır ki, bir bedevi adam, kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasavet-i vahşiyanede bulunduğu halde, gelip bir saat sohbet-i nebeviyeye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahimaneyi kesbederdi. Hem cahil, vahşi bir adam, bir gün sohbet-i nebeviyeye mazhar olur, sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. O mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemalat olurdu. 2. sebep, 27. sözdeki içtihat bahsinde beyan ve ispat edildiği gibi, sahabeler, ekseriyeti mutlaka itibariyle, kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler. Çünkü o zamanda, o inkılab-ı azim-i İslami'de, hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hissedilmiş. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kizb ve sıdk mabeyninde öyle bir mesafe açılmıştı ki, küfür ve iman kadar, belki cehennem ve cennet kadar beyinleri uzaklaştı. Kizb ve şer ve batılın dellalı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab ve maskaraca kelimeleri olduğundan, fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi
ve mali ahlaka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler, elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerri ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler, sıdk ve hayır ve hakkın dellalı ve numunesi olan Habibullah'ın aleyhissalatu vesselam âlâ-i illiyîn-i kemalatındaki makamına bakarak bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak mukteza-i seciyeleridir. Mesela nasıl ki zaman oluyor, medeniyeti beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimai insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri ve çirkin eserleri zehri katil gibi herkes onu satın almak değil, bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar ve bazı şeylerin ve manevi metaların verdikleri güzel neticeler ve kıymetli eserler bir tiryak-ı nafi ve bir pırlanta gibi herkesin nazar-ı rağbetini kendine celbeder. Herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya çalışır. Öyle de asr-ı saadette hayat-ı içtimai insaniyenin çarşısında kizb ve şer ve küfür gibi maddeler, şekavet-i ebediye gibi neticeleri ve Müseylime-i Kezzab gibi süfli maskaraları tevlit ettiğinden, secayâ-i âliye ve hubbu maaliye meftun olan sahabelerin zehri katilden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihidir. Ve saadet-i ebediye gibi netice veren ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi nurani meyveler gösteren sıdk ve hakka ve imana en nafi bir tiryak, en kıymetdar bir elmas gibi o fıtratları safiye ve seciyeleri samiye olan sahabeler, bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle onlara müşteri ve müştak olması zaruridir. Halbuki o zamandan sonra gitgide ve gele gele sıdk ve kizb ortasındaki mesafe azala azala omuz omuza geldi. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi ahlak-ı içtimaiye bozuldu. Propagandayı siyaset yalana fazla revaç verdi. Yalanın müthiş çirkinliği gizlenip doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zamanda kimin haddi var ki sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin. Geçen meseleyi bir derece tenvir edecek, başıma gelmiş bir halimi beyan ediyorum. Şöyle ki, bir zaman kalbime geldi, niçin Muhyiddin-i Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde, Sübhane Rabbiyel A'la derken, şu kelimenin manası inkişaf etti. Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikati göründü. Kalben dedim, keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyiydi. Namazdan sonra anladım ki, o hatıra ve o hal, sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Evet, Kur'an-ı Hakîm'in envarıyla hasıl olan o inkılab-ı azim-i içtimaide, ezdat birbirinden çıkıp ayrılırken, şerler bütün tevabiiyle, zulümatıyla ve teferruatıyla ve hayır ve kemalat bütün envariyle ve netaiciyle karşı karşıya gelip, bir vaziyette ve müheyyiç bir zamanda her zikir ve tesbih bütün manasının tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği gibi, o inkılab-ı azimin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyatını, letaif-i maneviyesini uyandırmış, hatta vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette o zikir, o tesbihlerdeki müteaddit manaları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte şu hikmete binaen bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşyar olan sahabeler, envar-ı imaniye ve tesbihiyeyi cami olan kelimat-ı mübarekeyi dedikleri vakit, kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün letaifiyle hisse alırlardı. Halbuki o infilak ve inkılaptan sonra gitgide letaif uykuya ve havas o hakaik noktasında gaflete düşüp, o kelimat-ı mübareke meyveler gibi gitgide ülfet perdesiyle letafetini ve taravetini kaybeder. Adeta sathilik havasıyla kuruyor gibi az bir yaşlık kalıyor ki, kuvvetli, tefekkürî bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edilebilir. İşte bundandır ki 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama 40 günde hatta 40 senede başkası ancak yetişebilir. Üçüncü sebep,
12. ve 24. ve 25. sözlerde ispat edildiği gibi, nübüvvetin velayete nispeti, güneşin aynı zatıyla aynelerde görülen güneşin misali gibidir. İşte daire-i nübüvvet, daire-i velayetten ne kadar yüksek ise, daire-i nübüvvetin hademeleri ve o güneşin yıldızları olan sahabeler dahi, daire-i velayetteki sulehaya o derece tefevvuku olmak lazım geliyor. Hatta velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyet ki, sahabelerin velayetidir. Bir veli kazansa, yine saff-ı evvel olan sahabelerin makamına yetişmez. Şu üçüncü sebebin müteaddit vücuhundan 3 vecihini beyan ederiz. Birinci vecih, içtihatta yani istinbat-ı ahkamda, yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. Çünkü o zamandaki o büyük inkılab-ı ilahi, marziyat-ı Rabbaniye'yi ve ahkam-ı ilahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ezhan, istinbat-ı ahkama müteveccih idi. Bütün kalpler, Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Ahval-i zaman, bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Muhaverat, bu manaları tazammun ederek vuku buluyordu. İşte bunun için her şey ve her hal ve muhavereler ve sohbetler ve hikayeler, bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden, sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden, içtihat ve istinbatta istidadı, kibrit derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan, bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i istinbat ve içtihadı, o sahabenin derece-i zekavetinde ve istidadında olan bir adam, şu zamanda 10 senede, belki 100 senede kazanmayacaktır. Çünkü şimdi saadet-i ebediyeye bedel, saadet-i dünyeviye medarı nazardır. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefe-i tabiiye ve maddiye akla körlük verdiğinden, beşerin muhit-i içtimaisi o şahsın zihnine ve istidadına içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. 27. sözün içtihat bahsinde Süfyan İbni Uyeyne ile onun zekaveti derecesinde birinin muvazenesinde ispat etmişiz ki, Süfyan'ın 10 senede kazandığını öteki 100 senede kazanamıyor. İkinci vecih, sahabelerin kurbiyeti ilahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak 2 suretle olur. Birisi akrebiyetin inkişafı iledir ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. İkinci suret, budiyetimiz noktasında kat-ı meratib edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, ekser seyri sülûk-ü velayet ona göre ve seyri enfüsi ve seyri afaki bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehbidir, kesbi değil, incizaptır, cezbi rahmanidir ve mahbubiyettir. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir. Diğeri kesbidir, uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok ise de kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Mesela nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için 2 yol var. Birincisi, zamanın cereyanına tabi olmayarak bir kuvvet-i kutsiye ile fevka zaman çıkıp dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi, 1 sene kat-ı mesafe edip dönüp dolaşıp düne gelmektir. Fakat yine dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de zahirden hakikata geçmek 2 suretledir. Biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzahına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. İkincisi, çok meratipten seyri sülük suretiyle geçmektir. Ehli velayet, çendan fenai nefse muvaffak olurlar, nefsi emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesireyle, ubudiyetin envaına
ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fenai nefisten sonra ubudiyeti evliya besatet peyda eder. Üçüncü vecih, fazileti amal ve sevabı ef'al ve fazileti uhreviye cihetinde sahabelere yetişilmez. Çünkü nasıl bir asker bazı şerait dahilinde mühim ve mahuf bir mevkide 1 saat nöbette 1 sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve 1 dakikada bir kurşunu yemekle en ekal 40 günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Öyle de sahabelerin tesis-i İslamiyet'te ve neşr-i ahkam-ı Kur'aniye'de hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilan-ı harp etmeleri o kadar yüksektir ki 1 dakikasına başkaları 1 senede yetişemez. Hatta denilebilir ki bütün dakikaları o hizmet-i kutsiyede o şehit olan neferin dakikası gibidir. Bütün saatleri müthiş bir makamda 1 saat nöbet tutan fedakar bir neferin nöbeti gibidir ki amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir. Evet, sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde ve envar-ı Kur'aniye'nin neşrinde saffı evvel teşkil ediyorlar. Es-sebebu kel fail sırrınca bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar. Ümmetin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi demesiyle sahabelerin bütün ümmetin hasenatından hissedarlıklarını gösteriyor. Hem nasıl ki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet, ağacın dallarında büyük bir suret alır, büyük bir daldan daha büyüktür. Hem nasıl ki mebdede küçük bir irtifa, gittikçe bir yekûn teşkil eder. Hem nasıl ki noktayı merkeziyeye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik, daire-i muhitada bazen 1 metre kadar ziyadeye mukabil geliyor. Aynen şu 4 misal gibi sahabeler, İslamiyet'in şecere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem bina-i İslamiyet'in hutut-u nuraniyesinin mebdeinde, hem cemaat-ı İslamiye'nin imamlarından ve adetlerinin evvellerinde, hem şems-i nübüvvet ve sirac-ı hakikatın merkezine yakın olduklarından, az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür, onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım geliyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin lezî kâle ashabi ken nucûmi bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum ve hayrul kurûni karni ve ala âlihi ve sahbihi ve sellim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.